Şöyle nasihatler, tavsiyeler var. Şu duayı oku, hastalığın gitsin. Gerçekten kişi okuyor, eşantiyon olarak hastalığı da gidebiliyor. Şu duayı oku, borcun ödensin. Şimdi bir insan o duayı okuduğunda ibadetin şartı ihlastır. Ahirette yüzümüze çarpılacak olan namazların sebebi de ihlassız yaptığımız namazlar olacaktır. Çünkü ihlas şu demek ki sadece Allah'ı razı etmek için yapmak. Buna ihlas denir. Emredildiği şekilde yapmaya da sadakat denilir. Bu ikisi atomun çekirdeği gibi iman kelimesinin iki çekirdeğidir. İhlas emredildiği için yapmak, sadakat emredildiği gibi yapmak. Bu ikisi olmadan bir imanın olması söz konusu değildir. Tam onların çekirdeğidir. Ramazan gelsin de bir zayıflayalım ya. Dediğin anda senin niyetin zayıflamaksa gerçekten Ramazan'ı beklemene hiç gerek yok. Çünkü oruç ibadetini başka bir niyet kataraktan iptal ettin. Çok yapıyoruz değil mi bu hataları? Allah Allah. Sabah namazını da çimlerde kılıyorum ki tam güzel oksijeni ciğerim çeksin diye. Yaptığında bu asıl amaçsa illet deniyor buna. Asıl amaca ne deniyor? İllet deniyor. Onun gelen güzel faydalarına da hikmet deniyor. Hikmetler eşantiyon olarak verilebilir. Ama illet dediğimiz asıl amaç Allah'ın rızasından başka ne olursa olsun senin başına çorap örer. O zaman tekrar edeyim, önemli diye tekrar ediyorum. Duanın şartı Allah için yapılmasıdır. Sen dünyevi siparişlerim kapıma gelsin diye yapar isen duanı kendi elinle iptal ettin. Hem de duayı yaparken iptal ettin. Musibet geldi, vakti girdi, secdeye gittin, ellerini açtın, duayı da ettin. Ama öyle yanlış bir dua ettin ki niyette duanı yaparken iptal ettin. Şimdi demek ki biz biliyoruz ki şöyle nasihatler, tavsiyeler var. Şu duayı oku, hastalığın gitsin. Gerçekten kişi okuyor, eşantiyon olarak hastalığı da gidebiliyor. Şu duayı oku, borcun ödensin. Şimdi bir insan o duayı okuduğunda hikmet olarak, eşantiyon olarak, netice olarak o verilebiliyor mu? Verilebiliyor. Peki ben o netice için o duayı edebilir miyim? Asla edemezsin, duan iptal olur, yüzüne çarpılır. Demek ki insanlara bunları söylerken matematiğini anlatmazsak insanları yanlış bir noktaya sürüklemiş oluruz. Şifa için geldim, rızık için geldim dediğimizde duamız iptal oluyor. Çok inanılmaz bir mesele. Sadece iptal olmuyor, bu niyetler için dua edenleri dalalete sürüklüyor. Buyurun şimdi etrafınıza bakın. Sipariş listesi gibi sadece neticemi ver diye dua eden insanların aklı bir miktar gitmiş mi gitmemiş mi? Buyurun. Gitti. Neden gitti? Çünkü Allah'ın rızası haricinde başka bir netice için yapılan ibadetler, namazlar, kulluklar ve dualar insanı dalalete sürükler. Üstad Hazretleri'nin şöyle bir cümlesi var. Baş ile yapılan secde Allah için olursa ibadettir. Gayrısı için dalalettir. Anladınız mı? Yapılan dua Allah için olursa ibadettir. Gayrısı için dalalettir. Dalalet ne demek? Sapkınlık demek, yanlış yol demek. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki kişilerin yolu da maalesef değişmiş oluyor. Çok rivayetler var ki, gerçek rivayetler, sayı rivayetler. Şu duayı şu kadar okursan şu kadar faydası var. Şu duayı okursan zengin olursun. Var böyle rivayetler. Bir şey kaybedersen şu duayı oku. Var böyle rivayetler var. Birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Ayşe annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiği bir duayı naklediyor. Uhud Dağı kadar borcun olsa da bu duayı devam edersen Allah Teala sana o borcu ödemen konusunda yardım eder. Sahih mi bu rivayet? Sahih, gerçek rivayet. Ebu Davud'da geçiyor. Muaz Efendimiz naklediyor. Akşamdan abdestli olarak temizlik üzere zikredilerek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah'tan dünya ve ahiret için hayır talep eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin. Sahih rivayetler bunlar. Tirmiz'de geçen bir mesele. Hazreti Ali Efendimizin anlattığına göre bir mukatep ona gelir. Kitabet borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et diyor. Kime diyor? Hazreti Ali'ye. Sana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bana öğretmiş bulunduğu bir duayı öğreteyim. Onu okuduğun takdirde Sıyır Dağı kadar borcun da olsa Allah onu sana bedel öder. Şimdi bunlar sahih rivayetler.
Ve ben denedim, bu duaları da okudum ama olmadı. Neden olmadı? Demek ki niyetlerimizde bir problem var. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Bu duaları ihlas ile okuyanlara eşantiyon ve ikram olarak bunlar veriliyor. Bu duaları netice için okuyanlara bu dualar verilmediği gibi hem duası iptal oluyor hem de kişi dalalete doğru yeni bir kapı çalmış oluyor. Çünkü duada sadece Allah'ın rızası ve kulluk esas maksat yapılabilir. Ama bunun yanında eşantiyon olarak yağmur verilebilir mi? Verilmiş de gördük. Sağlık verilebilir mi? Verilmiş de gördük. Bütün borçlarına karşılık bir ikram gelebilir mi? Gelmiş de gördük. Hadislerde var yani. Nasıl bunlara sen bir şey diyebilirsin? Ama esas maksat bu siparişlerini yapamazsın. Yaptığın anda iptal olur. Çoğu insan bu meseleyi bilmediklerinden bu duayı netice için etmişler. Karşılığını alamamışlar. Şüpheye düşmüşler. Bu İslam'da bir arıza mı var demişler. Birçokları hadislerden şüpheye düşmüşler. Birçokları da Selefi Salihinden şüpheye düşmüşler. Demişler ki haşa ve kella bu adamların söylediklerini denedik olmadı. Haşa uydurma demişler. Bu rivayetlerin matematiği doğru bilinmeyince insanı şüpheye ve sonra şirke götürüyor. Meselenin önemini anlıyor musunuz? Duanın imana bakan yanını. Fabrikadan gittik bir tane araba aldık. Kullanım kılavuzunda diyor ki bu araba 300 yapar. Doğru mu? Gidiyor mu araba? Ferrari aldık. Gidiyor mu 300? Gidiyor. Sıkıntı yok. Her koşulda yapar mı? Yapmaz. Şimdi listede öyle yazıyor. Bu araba 300 yapar diyor. Her koşulda yapmıyor. Farı bozuksa yapmaz, vitesi bozuksa yapmaz, tekeri patlaksa yapmaz, şanzımanında problem varsa yapmaz. Değil mi? Rot balansında problem varsa yapmaz, diferansiyelinde arıza varsa yapmaz. Şimdi insanın fabrika çıkışında diyor ki bak bu dualar sana bu ikramları da verir. Her koşulda verir mi? Vermez. Bende arıza varsa vermez. Bir kere motorumda bozukluk varsa yani niyetim Allah'ın rızası değilse vermez. Farların bozulmuş hep arama bakıyorsam bu araba 300 yapmaz. O netice gelmez. Tekerim patlaksa ayağım doğru yere gitmiyorsa gelmez. Vitesim düşükse hep yerimde kalıyorsam bir türlü ivmelenemiyorsam gelmez. Çok iyi anlamak lazım. Bunlarda hiçbir şüphe yok bu rivayetlerde. Sahih rivayetler mi? Sahih rivayetler. Problem rivayetlerde değil. Bunun doğru matematiğini bilmeden dua etmeye çalışan bizlerde.